Dostlar merhaba. Osmanlı İmparatorluğu kendi sonunu getiren Birinci Dünya Savaşı'na nasıl girdiğini merak etmiş miydiniz? Ama öncesinde teşekkür ederiz çünkü 100 aboneyi geçtik. Birinci Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914'te başlayan ve 11 Kasım 1914'te sona eren Avrupa merkezli küresel bir savaştı. İkinci Dünya Savaşı'na dek Dünya Savaşı veya Büyük Savaş olarak adlandırılmıştı ve Avusturya Macaristan veliahtının öldürülmesiyle Birinci Dünya Savaşı'nın fitili ateşlenmiştir. Ve sonu Osmanlı için kötü bitmişti. Peki biz bu savaşa nasıl girmiştik veya nasıl çekilmiştik? İngiliz donanmasından kaçan Goben ve Breslau adındaki iki Alman gemisi Osmanlı karasularına girer ve sığınır. Osmanlı bu gemileri satın aldığını söyler ama asıl olay Osmanlı için bu gemilerden sonra başlar. Ve işte asıl olay Karadeniz baskını 29 Ekim 1914'te Karadeniz'deki Rus limanlarına karşı Osmanlı savaş gemileri tarafından gerçekleştirilen saldırıdır. Almanya tarafından desteklenen ve Osmanlı Harbiye Nazırı olan Enver Paşa ile Alman Amiral William tarafından planlanan Karadeniz baskını Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'na girmesine neden oldu. Alman hükümeti Osmanlıların Almanya'ya destek vermek için savaşa gireceğini umuyordu. Ancak Osmanlı hükümeti kararsızdı. Alman yanlısı olan Osmanlı Harbiye Nazırı olan Enver Paşa, imparatorluğu savaşa sokmak için Alman büyükelçisiyle birlikte çalışmaya başladı. Hükümet içinde geniş çaplı destek sağlama girişimleri başarısız olunca Enver Paşa çatışmaların başlaması gerektiğine karar verdi ve Osmanlı Bahriye Nazırı olan Cemal Paşa ile Amiral William'ın da desteğiyle Enver Paşa Osmanlı filosunun 29 Ekim'de denize açılması için emrini verdi. Filo Rus gemilerini kendine karşı ateş açmaya kışkırtacaktı. Ardından hükümet de Rusları çatışmayı fitillemekle suçlayacaktı. Çatışmayı başlatmak amaçlı üzere 29 Ekim'de Rus limanlarına baskınlar düzenlendi. Baskınlarda 2 askeri gemiyle birkaç ticari gemi batırılırken Rus tarafından ise 38 kişi ölmüştü. İstanbul'da savaş yanlısı olmayan yetkililer olaydan ötürü af dileme çabaları Enver Paşa tarafından engellendi. Birleşik Krallık'ta Osmanlı gibi henüz savaş ilan etmeden 3 Kasım günü Çanakkale Boğazı'nda düzenlediği deniz saldırılarıyla misilleme yaptı. Ruslar 2 Kasım'da Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti. Üçlü itirafın diğer tarafları da Birleşik Krallık ve Fransa'ya 3 gün sonra savaş ilanında bulundu. Osmanlı İmparatorluğu 11 Kasım'da resmi savaş ilanıyla 1. Dünya Savaşı'na katılmış oldu. Ve savaşın başlamasıyla sonrasında da bildiğimiz üzere birçok farklı bölgede cepheler açtık. Bunlar içinde tam başarılı olduğumuz yer sadece Çanakkale'ydi. Diğerlerinde hiçbirinde tam başarılı olamamıştık ve savaşın sonucu bildiğimiz gibi Osmanlı İmparatorluğu tarihe karıştı. Sadece Osmanlı İmparatorluğu değil, İmparatorluk devri tarihe kavuşmuştu. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu son buldu. Tabi bazı devletler için savaş son bulmuştu ama bizim için savaş bitmedi, hatta yeni başlıyordu.